Ömer Hayyam kimdir? İranlı şair, matematikçi Ömer Hayyam'ın biyografisi. Ömer Hayyam 18 Mayıs 1048'de İran'da dünyaya geldi. Asıl ismi Gıyaseddin Ebu'l-Feth Ömer İbni İbrahim el-Hayyam'dır. Nizamülmülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede okumuş, zamanın ünlü alimi Muvaffakeddin Abdüllatif İbni el-Labad'ın öğrencisi olmuştur. Rubaileriyle ünlü olan Hayyam aynı zamanda iyi bir matematikçidir. 3. dereceden bilinmeyen denklemlerle ilgili yazdığı bir eserinde bilinmeyen rakamın yerine Arapçada şey anlamına gelen kelimeyi kullanmıştır. Daha sonra bu eseri diğer dillere çevrilirken İspanyolcaya Xay olarak geçmiştir. Daha sonra bu kelime ilk harfine indirgenerek bilinmeyen rakamın simgesi X olarak kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca binom açılımını ilk kullanan bilim insanıdır. Ömer Hayyam'ın rubailerinde dünya, varoluş, Allah, devlet ve toplumsal örgütlenme biçimleri gibi hayata ve insana ilişkin konularda özgürce ve sınır tanımadan akıl yürüttüğü görülmektedir. Bazı şiirlerinde kullandığı ifadeler sebebiyle çoğu bilim adamı Hayyam'ın Mutezile mensubu olduğunu savunmaktadır. Horasan'ın yıldızı, İran'ın ve Irak'ın dahisi, feylesofların prensi Ömer şeklinde anıldı. 4 Aralık 1131'de doğduğu yer olan Nişabur'da hayatı 83 yaşında sona erdi. Hayyam yaptığı çalışmaların çoğunu kaleme almamıştır. Ancak kendisi birçok teori ve icadın isimsiz kahramanıdır. 21 Mart 1079 yılında tamamladığı Celali takvimi olarak bilinen takvim için büyük çaba sarf etmiştir. Güneş yılına göre düzenlenen bu takvim 5000 yılda bir gün hata verirken bugün kullandığımız Gregorian takvimi 3330 yılda bir gün hata vermektedir. Çeşitli bilim dallarında birçok eser yazan Ömer Hayyam'ın eserlerinden 18 tanesinin adı bilinmektedir. Ömer Hayyam birçok bilim insanınca batıni ve mutezile anlayışlarına dair görülür. Evreni anlamak için içinde yetiştiği İslam kültüründeki hakim anlayıştan ayrılmış, kendi içinde yaptığı akıl yürütmeleri eşine az rastlanır bir edebi başarıyla dörtlükler halinde dışa aktarmıştır. Rubailerinde dünya, varoluş, Allah, devlet ve toplumsal örgütlenme biçimleri gibi hayata ve insanla ilişkin konularda özgürce ve sınır tanımaz bir şekilde akıl yürütüğü görülmektedir. Akıl yürütürken ne içinde yaşadığı toplumun ne de daha öncesi zamanlarda yaşamış toplumların kabul ettiği gibi hiçbir kurala bağlı kalmamış, kendinden önce yaşayanların insan aklına koymuş olduğu sınırları kabullenmemiş, bir anlamda dünyayı, insanı, varoluşu kendi aklıyla baştan tanımlamış. Bu nedenle de çağını aşarak evrenselliğe ulaşmıştır. Ancak unutmamak gerekir ki Hayyam'ın yaşadığı dönem kendisi gibi çağları aşan ve tarihin gördüğü en büyük düşünürlerden birini yaratacak sosyokültürel altyapıya sahipti. Kendi tarihinin belki de en aydınlık dönemlerini yaşayan, İslam dünyasında felsefenin hak ettiği ilgiyi gördüğü, Selçuklu saraylarında ise sentez bir Orta Doğu kültürü oluşmaya başladığı bir dönemde yaşayan düşünür, böylece nispeten rüyansız ve bilimsel bir öğrenim görmüş, Müslüman fakat felsefeyi günah saymayan bir toplum içinde özgürce felsefe ile ilgilenebilmiştir. Hayyam aynı zamanda dünya bilim tarihi içinde önemli bir yerdedir. Günümüzde kullanılan miladi ve hicri takvimlerden çok daha hassas olan Celali takvimini hazırlamıştır. Okullarda Pascal üçgeni, Fransız matematikçisi Blaise Pascal'ın soyadıyla olarak gösterilen matematik kavramı aslında Ömer Hayyam tarafından oluşturulmuştur. Matematik astronomi konularında dünyanın önde gelen bilim insanlarındandır. Birçok bilimsel çalışması olduğu bilinmektedir. Pek çok rubai ünlü sebebiyle Hayyam'ınkilerine karıştırılmıştır. Bilinen kadarıyla rubailerinin sayısı 158'dir. Fakat kendisine mal edilenler 1000'in üzerindedir. Ayrıca Ömer Hayyam için tarihteki ilk bilinen savaş karşıtı eylemci yakıştırması da yapılmaktadır. Horasan'ın yıldızı, İran'ın ve Irak'ın dahisi, feylesofların prensi gibi lakaplarla da anılan Ömer Hayyam, ayrıca binom açılımını ilk kez kullanan kişi olarak da tarihe geçmiş. Başarılı matematikçi, 3. dereceden bilinmeyen denklemlerle ilgili yazdığı bir eserinde, bugünkü X'in de temelini atmış, daha açık söylemek gerekirse bilinmeyen yerine şey anlamına gelen Arapça bir kelime kullanmış
Bu eseri diğer dillere çevrilirken şey kelimesi İspanyolcaya iksay olarak geçmiş, daha sonra da hepimizin bildiği X ifadesi doğmuş. Doğu'nun İbn Sina'dan sonra yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul edilen Ömer Hayyam, Horasan'daki Belh, Buhara ve Merv gibi bilim de merkezi haline gelmiş şehirleri gezerek yeni şeyler öğrenmiş. Bağdat'a da giden büyük bilgin Selçuklu Sultanı Melikşah ve Karahanlı Sultanlığı Şemsülmülk Nasır gibi dönemin hükümdarlarıyla iyi ilişkiler içinde olmuş. Çağının bütün bilgilerini edinen Ömer Hayyam, ilahiyattan fiziğe, astronomiden tarihe pek çok alanda akıl yürüterek öğrendiklerinin üzerine yeni şeyler katmaya çalışmış. En büyük eseri olan Cebir Risalesi gösterilirken bunun yanında oluş ve görüşler, cebir ve geometri üzerine akıllar bahçesi, fiziksel bilimler alanında bir özet, varlıkla ilgili bilgi özeti ve bilgelikler ölçüsü gibi kitaplar yazmış. İran ve Doğu edebiyatında rubai türünün kurucusu olan Ömer Hayyam, kolay anlaşılan ve gerçekçi bir dille yazdığı rubaileriyle hem kendi zamanına hem de çağının çok daha ötesine damgasını vurmayı başarmış.